Barış henüz 25 yaşında. Sabah uyanıyor ve kendini dünyanın en zengin insanı gibi hissediyor. Çünkü telefonuna gelen mesajda maaşının yattığını görüyor. Hemen kalkıyor, hazırlanıyor. En sevdiği kafede 150 liraya bir tane kahve alıyor. Kahvesini yudumlarken gözleri vitrinlere takılıyor. Bir vitrinde çok hoşuna giden bir ayakkabı, diğer vitrinde de yeni çıkan son model elmalı telefon. Şu ana kadar her şey harika gidiyor ama Barış şunun farkında değil. Sadece 1-2 saat sonra cebindeki paranın aslında %70'i Barış'a ait olmayacak. Barış o gün aslında sadece bir telefon veya bir ayakkabı almadı ya da bir kahve içmedi. Finansal özgürlüğünden tam tamına 3 yıl ve daha fazlasını çalmış oldu. Bugün sizlere yatırım yapamamanın gerçek sebebinin para olmadığını elimden geldiğince örneklerle anlatmaya çalışacağım. Sebep para mı? Yoksa işin içinde başka gerçekler de var mı? Hep birlikte bunu sorgulayacağız. Kısacası kendimize finansal reset atacağız. Hadi başlayalım. Birinci bölüm olarak hak ettim tuzağı diye bir başlık buldum. Çünkü gerçekten bir tuzak. Maaş günü aslında hepimize bir gelir kapısı gibi görünüyor değil mi? Ama aslında öyle değil. Hepimiz için bir dopamin kaynağı, mutluluk kaynağı. Bütün ay yaşadığın stresi bir şeyler alarak iyileştirmeye çalışıyorsun belki. Ama peki ya yatırım? Yatırım aklının ucundan bile geçmiyor. Neden biliyor musun? Çünkü biraz önce anlattığım hikayedeki aldığımız ayakkabı ve telefon bize anında mutluluk veriyor. Ama yatırım ise uzun vadeli, sabır isteyen, meyvesini yıllar sonra toplamaya başlayacağımız bir olgu. Her ay aynı cümle. Bu ay çok çalıştım, biraz kendimi şımartayım. Maaş günü hepimizde olan bir psikoloji var aslında. Biraz önce bahsettiğim gibi hak etme psikolojisi, yani tuzak. Ödül gecikmesi asla yok. Hemen anında mutlu oluyoruz. Burada şöyle bir cümle söylemek istiyorum. Eğer kendini ödüllendirme sıklığın, yatırım yapma sıklığından fazlaysa sen aslında kendi geleceğini göz göre göre yağmalıyorsun. Kendi geleceğini feda ediyorsun. Geçelim ikinci bölüme. Görünmez sızıntılar. Evet, çok fazla görünmeyen sızıntı var gelirimizden giden. Parayı kaybetmiyorsun. Paranın nerede olduğunu bilmiyorsun. Aslında yatırım yapmak için çok zengin olmana gerek yok. Ya da çok büyük paralarla yatırım yapmana da gerek yok. Bunun da farkında değilsin. Sadece birazcık daha az saçmalaman gerekiyor. Neden mi? Bütçe yok. Harcama takibi yok. Gelirin arttığı anda zihninde hemen ampul yanıyor, eşittir giderin artması var. Bu yüzden yatırım yapamıyorsun. Beynin programlanmış resmen buna. Hemen bir örnek vereyim. İlk başta Barış ne yaptı? Sabah uyandı, maaşı yatmıştı, mutluydu. Hemen üzerine bir şeyler giydi ve gitti. En sevdiği kafeye oturup 150 liraya kahve aldı, oturdu. Hiç düşündün mü? Her gün 150 lira, ayda 4.500 lira yapar. Bu para yılda 54 bin lira yapar, 10 yılda 540 bin lira yapar. Bu aylık 4.500 lirayı bileşik gelir alabileceğin, ismi önemli değil, herhangi bir yatırıma yatırsaydın 10 yıl sonunda bileşik getirinin gücüyle yaklaşık 2 milyonla 2,5 milyon TL arası paran olurdu. Şunun farkında değilsin. Belki sen o kahveyi her yudumladığında gelecekteki evinin peşinatını içiyorsun. Belki de finansal özgürlüğünü bırakıyorsun o kahve fincanına. Yatırımınızın her kuruşunun size ihanet ettiğini hiç düşündünüz mü? Ya da bu duyguyu yaşadınız mı? Para koyuyorsunuz, her ay düzenli alım yapıyorsunuz. Aylar geçiyor, hatta birkaç yıl geçiyor ama siz hala o ekranda istediğiniz sıçramayı görememiş oluyorsunuz. Sanki görünmez bir el var ve bu sizi sürekli geri çekiyor. İşte bugün o görünmez elin adını koymaya çalışacağız. Ben buna ilk 1 milyon eşiği veya 4-5 yıl eşiği diyorum. Neden herkes bu eşikte pes ediyor sizce? Ve matematik aslında bize neyi söylemiyor? İlk 1 milyon zordur. Hem de çok zordur. Çünkü bu aşamaya gelene kadar siz para için çalışırsınız. Para henüz sizin için çalışmaya başlamamıştır. Bugün ilk 1 milyon için ne kadar süre geçmesi gerektiğini ve bileşik getirinin o gizli çalışma prensibini sizlere gerçek hesaplarla anlatmaya çalışacağım. Bunun için iki farklı senaryo hazırladım. Bir tanesi aylık 5.000 TL ile yatırım, diğeri ise aylık 20.000 TL ile yatırım. 5.000 TL'yi geliri az olanlar veya yatırıma bu kadar ayırabilenler içindi. 20.000 TL'de normal orta yollu bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Ve bu iki hesapta bir varsayıma dayanıyor. Yıllık %10 reel bileşik getiri. Sonuç neydi? GuruFocus ve BIST 100'ün kendi sitesinde uzun vadeli temettüler dahil edildiğinde bileşik getiri nominal olarak %30'du. Ortalama enflasyonumuz %20 idi. %30'dan %20'yi çıkarınca da %10 gibi bir reel
bileşik getiri karşımıza çıkmış oldu. Enflasyonun alınılmış rakamları da bu şekilde elde edebildim arkadaşlar. Ama burada şu uyarıyı yapmak istiyorum. Bu %10 her sene sürekli gelen bir %10 değil. Mesela Group Focus'un sitesinde bu sene %16 küsür bir bileşik getiri göreceksiniz. Seneye belki bu %20 olacak ya da %13 olacak ya da %5 olacak. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bir sene %10 reel getiri yakalarsınız. Bir sene %5 yakalarsınız. Borsanın rally yaptığı dönemlerde %30 yakalarsınız. Bu hep ortalama baz alınan temettüller dahil rakamı. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Şimdi geçelim hesaplarımıza. Bakalım neden pes ediyoruz? Eğer pes etmeseydik bizi neler bekliyordu? Hep birlikte görmeye başlayalım. İlk hesabımız 20 bin lira için olacak arkadaşlar. %10 reel bileşik getiri ve 20 yıl vadeye yayacağız bunu. Aylık 20 bin lira yatırımı ve her ay düzenli alımlarla 20 bin liralık alım yapsaydık 20 yıl sonunda ne olurdu? İlk 3-4 senemiz nasıl geçmiş? Bunları size anlatmaya çalışacağım. Hani o insanların pes ettiği yer var ya, oraları size gösterip ondan sonra neler olduğunu daha üzerine basa basa göstermeye çalışacağım. Öncelikle tabloda ABD doları olarak göreceksiniz. Ama onun dolar yazması, TL yazması, frank yazması hiçbir anlam ifade etmiyor. Siz onları TL olarak düşünün. Çünkü hesaplar doların TL kuruna göre falan yapılmıyor. Ne yazarsanız ona göre yapılıyor. Yani hiçbir değişiklik olmayacak TL'de yazsanız. Kısacası siz bu videodaki tüm dolar gördüğünüz hesabı Türk lirası olarak düşünün. Bu ilk senaryoda benim en çok dikkatimi çeken şey ilk 3 yıl oldu arkadaşlar. İlk 3 yıla baktığımız vakit cebimizden 720 bin lira para çıkıyor. Ama portföyümüz 835 bin lira seviyesine ulaşıyor. Aradaki fark ne kadar az değil mi? İşte pes edenlerin çoğu tam da burada pes ediyor. Ya diyorlar bu ne biçim bir yatırım kardeşim, hiçbir şey olmadı. Yatırıyorum 720 bin lira yatırmışım. Para 835 bin lira oldu. Enflasyona ezilmiş, eğilmiş, büzülmüş, kaybetmişim, mahvolmuşum. Altına alsaydım şu olurdu, bunu alsaydım bu olurdu. İşte tam burası arkadaşlar pes etme noktası, vazgeçme noktası. Ancak 4. yılda bir şeyler değişmeye başlıyor gördüğünüz üzere. Toplam kattığınız 960 bin lira ama portföyümüz 1 milyon 174 bin liraya kadar çıkmış durumda. Yani tebrikler, artık milyonersiniz. İlk milyonunuzu kazandınız ama kazanç yine istediğimiz kadar değil. Hemen buradan 10. yıla geçelim. 10. yıla geldiğimizde 2,4 milyon para yatırmış oluyoruz. Bunun karşılığı bize 4 milyon TL'yi aşmış oluyor. Kimileri için yine yeterli olmayabilir. Kimileri için yine az olabilir. Ama bunu aylık 20 bin lirayla yapıyoruz. Bunu sakın unutmayın. Öyle birdenbire milyonlar yatırmıyoruz. Aylık sadece 20 bin lirayla bunu yapıyoruz. Ve gelelim asıl finale, 20. yılın sonuna. 20. yılda arkadaşlar biz totalde 4,8 milyon para yatırıyoruz. Ve bu paranın karşılığı bize 15 milyon 187 bin lira gibi çok güzel bir servet olarak geri dönüyor. Yani bileşik getiri bize tam tamına 10 milyonu hediye etmiş oluyor. Hem de hiçbir şey yapmadan, yorulmadan, sıkılmadan, sadece disiplinle bu parayı biriktirerek. Hissenin fiyatı kaçmış, kaça düşmüş, kaça inmiş, borsa kaçmış, oymuş, buymuş demeden. Sadece biriktirerek, başka hiçbir şey yapmayarak. Şimdi gelelim ikinci senaryoya. Yatırıma daha az para ayırabilen arkadaşlarımız için yapmış olduğum bir senaryo. Bu sefer aylık 5 bin lirayla yine %10 reel bileşik getiri ve 20 yıl süreyle devam edeceğiz yatırımımıza. Bakalım bu sefer neler olacak? Bunun sonucunda nerelere ulaşacağız? Aylık 5 bin lira haliyle biraz daha zor bir süreç arkadaşlar. Daha zor baş edilebilecek bir süreç. İlk 5 yıla baktığımızda cebimizden 300 bin lira gibi bir para çıkmış olacak. Ama portföyümüz sadece 387 bin küsürlü rakamlara gelmiş olacak. İşte tekrar söylüyorum üzerine basa basa, çoğu insan burada bu paraya değmez deyip bu işten pes edecek, bu işi bırakacak. Ama bekleseler de ne olacaktı biliyor musunuz? 10. yıla geldiğimizdeki duruma bakalım. Cebinizden 600 bin lira para çıkmış olacak. Portföyümüz nihayet o duvarı, ilk 1 milyon barajını yıkmış olacak. Yani 1 milyon lirayı geçmiş olacak. 1 milyon 24 bin lira gibi bir rakam olacak. 15. yıla geldiğimizde 900 bin lira yatırmış olacağız. Ve bunun karşılığında 2 milyon 72 bin lira gibi bir paramız olmuş olacak. Ve 20. yıla geldiğimizde totalde 1,2 milyonluk yatırımımıza karşılık 3,79 milyon gibi bir servete ulaşmış olacağız. Yani bileşik getiri bize 3 katından fazlasını hediye etmiş olacak. İki örnekte de aslında dikkat etmek istediğim yerler para değil. Dikkatinizi çekmek istediğim yerler bileşik getirinin 3. 4. 5. yıldan, yani yatırdığımız paraya göre bu yıllardan sonra asıl çalışmaya başlaması, 10. yıldan sonra çok fazla devreye girmesi ve iş bittiğinde bize inanılmaz paralar kazandırması. Ve özellikle dikkatinizi çekmek isterim. İlk 1 milyon gerçekten çok zor arkadaşlar. O barajı aşmak hem psikolojik olarak hem sabır olarak hem zaman olarak
gerçekten bizi yıpratan ve artık yeter arkadaşım, ben bu işi bırakıyorum, pes ediyorum, hiçbir işe yaramıyor bu yatırım, yatırıyorum, ekranda hep aynı rakamlar, işte şu kadar para yatırmışım, üstüne 87 bin lira koymuş, değer mi deyip çekilmeler tam da bu kısımda başlıyor. Ama aslında buna dayanıp bileşik getirinin gücünün daha ilerleyen zamanlarda çok daha katlayarak artacağını bilenler de bu güzel servetlere sahip oluyorlar. Geriye çekilenler de, bu işten vazgeçenler de herhalde bu videoyu izledikten sonra tüh be, bileşik getiri diye bir şey varmış, matematik bizi kandırmış diye düşünürler diye tahmin ediyorum. Çok net bir şey söyleyeyim size. Yatırımcıların, yatırım yapacak insanların, yatırım yapan insanların %90'dan fazlası şu anda sıkılmış durumda. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Çünkü heyecan yok, hızlı kazanç yok eskisi gibi. Her gün ekrana bakıyorsunuz, her gün ekrana bakıyorlar, hiçbir şey yok. Pazartesi, salı, çarşamba borsa biraz yükseliyor. Perşembe, cuma hop geriye geliyor. Hep aynı yerde sayıyoruz. İşte tam da bu noktada insanlar hata yapıyor arkadaşlar. Ya gereksiz çok fazla risk alıyorlar ya da tamamen piyasadan kaçıyorlar, bu iş böyle olmaz diyerek. Ve yine bunun sonunda parayı değerlendirme korkusuyla, paranın değer kaybı korkusuyla yanlış işlere bulaşabiliyorlar. Peki böyle durumlarda ben ne yapıyorum? Benim 3 tane kriterim var arkadaşlar. Bunları size tek tek açıklamaya çalışayım. Birincisi sabır. Zaten her şeyin başı sabır. Bunu herkes çok fazlasıyla artık biliyordur, öğrenmiştir, öğrenmelidir. Eğer yatırımcı olmak istiyorsanız. Çünkü özellikle borsa için konuşuyorum ama her türlü yatırımda bu geçerlidir. Yatırım ve borsada en büyük hata sıkılıp yanlış kararlar vermektir. Biliyorum, haklısınız. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz. İnsanlar bir şeyler yapmak istiyor. Ama bazen hiçbir şey yapmamak, emin olun, en doğru harekettir arkadaşlar. İkinci kriterim. Eğer illa bir şey yapacaksam seçici oluyorum. Evet, seçici olmak. Her şirkete atlamıyorum. Her şeye girmiyorum. Özellikle bakıyorum. Ülkemizde dev şirketler var. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Bu şirketlerin durumları ne? Fiyatları ne? Bu krizi yönetebiliyorlar mı? Bu krize rağmen temettü verebiliyorlar mı? Bu krize rağmen karlılık oranı var mı? Bu krize rağmen kasalarında paralar, dövizler var mı? Seçicilik dediğim bu. Örnek veriyorum, illa borsadan bahsetmeyelim. Bir ev alacaksınız, paranız var, nakit paranız var. Evin yeri nasıl? Ev değer kazanır mı? Ne bileyim, bu mahalle geleceğe açık mı? Geleceği parlak mı? Gibi birçok kriter, yani kısacası seçici davranmak. Burada da çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Her düşen şey fırsat değildir. Her fiyatı düşük olan şey fırsat değildir arkadaşlar. Şu anda piyasada çok fazla ucuz gibi görünen ama lütfen yanlış anlamayın, bizim mahalle bakkalından kötü şirketler var. Evet, bilançoları bizim mahalle bakkalından kötü şirketler var. Lütfen seçici davranın, lütfen bu tuzaklara düşmeyin. FK demek her şey demek değildir. Piyasa defter değeri her şey demek değildir. O yüzden çok daha seçici davranmamız gerekiyor illa bir hareket yapacaksak. Üçüncü olarak da parça parça hareket ediyorum arkadaşlar. Tek seferde bir şeyi, bulduğum bir şeyi, aklıma yatan bir şirkete direkt paramı gömmüyorum böyle durumlarda. Çünkü malum, Trump A diyor, borsa çakılıyor. Öteki B diyor, borsa fırlıyor. Zaten bir şeyin en dibini, en tepesini hiç kimse bulamaz. Kısacası kimse dipten alamaz, kimse de en tepeden satamaz. Parça parça hareket ederek, eğer hata bile yapıyor olsam, ki ben de hata yapabilirim, hatamı en aza indirgemiş oluyorum. Şu anda bile öyle değil mi zaten? Borsa belli bir fiyat bandında gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Aşağı geldiğinde mallanmaya çalışıyorum. Ama paramın hepsiyle değil. Yukarı çıktığında zaten sorun yok. Tekrar aşağı geldiğinde biraz daha mallanmaya çalışıyorum. Ama seçici olduğum hisselere karşı. Seçici olduğum hisselerde bunu yapıyorum. Ve çok uzun yıllardır da bu şekilde yaparak Allah'a çok şükür hatalarımı en aza indirgiyorum. Seçici olmak konusunda benim de hatalarım oldu. Yeni halka arz olan şirketlerden bir iki tanesini ben çok beğeniyordum gerçekten. İkinci bir portföy olarak da portföyüme eklemiştim. Bunları zaten beni uzun süredir takip edenler biliyor. İsmini vermeye gerek yok. Ama ne oldu? Şirket sahipleri, patronlar kendi hisselerini satmaya başladı. Ciddi oranda satmaya başladılar hisselerini. Ve şunu net söyleyebilirim. Ciddi oranda kendi hissesini satan patron bana göre değil arkadaşlar. Ben onları direkt olarak sattım, geçtim. Hem de maliyetlerim çok düşük olmasına rağmen. Alın size bu sefer yatırım tavsiyesi veriyorum arkadaşlar. Böyle durumlarda sabır, seçici olmak ve derin düşünmek, ona göre hareket etmek, ona göre davranmak sizi büyük hatalardan fazlasıyla koruyacaktır. Hatta hataların çoğundan fazlasıyla koruyacak ve sizi ileriki dönemler için ihya edecektir.